Merhabalar, ben Oktay Usta. Bugün sizlere üzeri kaşarlı bir et sote hazırlamak istiyorum. Dana etiyle hazırlanmış, yumuşak olan bölümünü seçtim özellikle. Kasaptan alırken sokum bölümünden ya da yumurta bölümünden aldığınız zaman çok daha güzel ve yumuşak olur. Bir parça 500 gramlık et şu anda tahtanın üzerine alındı. Şimdi malzemeleri sayacağım ama öncelikle tencerenin altını yakmak istiyorum ki çünkü ısınmaya başlasın. Et sulanmadan hemen pişme hareketine geçmesini istiyorum. Şimdi ister doğranmış olarak da alabilirsiniz ya da kendiniz de doğrayabilirsiniz. Et sotenin özelliği etinin ince olması. Yani 3 parmak mesafede şeritlere keseyim öncelikle. 1, 2, 3'e böldüm. 3'e böldükten sonra eti şöyle bir kere daha kesiyorum. İnce olacak. Ne kadar ince, uzun olursa 3 parmak dedik. O kadar güzel olur et sotede. Olabildiğince ince doğramaya çalışıyorum. Dana bonfileden hazırlamak isterseniz tencerede değil o zaman tavada hazırlayabilirsiniz. Çünkü bonfile etinden hazırlandığı zaman yumuşak bir et olduğundan sadece hızlı bir soteleme yöntemiyle pişirmek mümkün. Ama parça ette ise biraz daha pişme süresi yarım saatleri bulabiliyor. İncecik doğruyorum eti. Dana etimiz ince şeritler halinde doğrandıktan sonra şimdi tencerenin içerisinde yerini alacak. İncecik doğradım bakın görüyorsunuz. Evet. Tencerenin içerisine önce zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağını döktük. Hemen yüksek ısıya getiriyorum. Haydi bismillah diyor ve dana etini tencerenin içerisine alıyorum. Az sonra malzemelerini sayacağım. İçinde neler olduğunu. Evet, tencerenin içerisine alındı. Dana eti, ısıtılmış tencere. Önceden ısıttım tenceremi. Önce biraz bekleyeyim. Şöyle bir karıştırıyorum, sonra bekliyorum. O bekleme esnasında diğer sebzeler bölümüne geçeceğim. Şimdi et sotede 500 gram et var. Bir tane büyük boy soğan, 2 diş sarımsak, 3 domates, 5-6 tane de biber. Tuz, toz kırmızı biber, kekik, karabiber, üzerinde de rendelenmiş kaşar peyniri olacak. Şimdi şu andaki tercih ettiğim ocak az geldi, enerjisi az geldi. Daha büyük bir ocağı alacağım. Burada bana yakın olan ocağı alıyorum. Burası daha büyük. Büyük ocakta hızlı bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Et sote mi? Kaşarlı bir et sote. Güzel koku geldi. Şimdi buranın hemen etler orada sotelenirken soğanı doğruyorum. Bir tane büyük boy soğan. Şimdi etlerimiz ince uzun olduğundan dolayı buradaki soğanın da buradaki etlere yakın bir kalınlıkta, incelikte olması gerekiyor. Ortadan ikiye böldüm ve soğanı doğruyorum. Bölüyoruz ve doğruyoruz. Soğan, sarımsak öncelikle tencerenin içerisinde yerini alacak. Sonra sırasıyla biber, domates devam edecekler. Et tencerenin içerisinde biraz sulandı şu anda. Ama hiç problem değil. Zaten bu olması gereken aşamalardan bir tanesiydi. Sulansın, problem yok. Şimdi birazdan o kaynama ile birlikte suyunu çekecek. O sırada biz ne yapıyoruz? Hiç boş durmuyoruz. Diğer sıradaki işlemleri yapıyoruz. Soğanımızı doğruyoruz, sarımsağı, domatesi, biberi hepsini doğramış olacağız. 2 diş sarımsak. Sarımsak konusunda serbestsiniz. Daha fazla isterseniz sarımsak koyabilirsiniz. Seviyorsanız sorun yok. 2 diş şu anda normal, yeterli. Etimiz sulandı. Karıştırıyoruz ara ara.
suyunu çekmeye başladı. Suyunu çekene kadar hiç üzerine bir şey ilave etmiyorum. Suyu azaldığı anda soğan ve sarımsağını ekleyeceğim içerisine. Etimiz suyunu çekti şu anda değerli dostlar. Buranın üzerine soğanını ve sarımsağını ekleyeceğim. Ama yağ biraz gözüme az göründü. Soğanı sarımsağını döktükten sonra biraz daha zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Ve şimdi biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Taze baharatlarım var burada. Biberiye olabilir, taze kekik. Bunlar çok yakışan taze baharatlar. Et soteye, kavurmaya. Bunlar müthiş tat katıyor bahsettiklerimin içerisinde. Evet, soğan, sarımsak da etle buluştu. Kavrulma işlemi devam ediyor. Ocak üzerinde. Güzel, lezzetli bir et sote olacak. İnce kıyılması çok önemli. Püf noktası özellikle ince doğranmış olması gerekiyor etin. Hem süreyi azaltıyor, pişme süresini, hem de güzel yemesi de keyifli oluyor. İçerisine bol biber doğrayacağım. Buradaki et soteler bol sebzesi ve etiyle hem doyurucu hem lezzetli, et ve sebzenin bol birleşmesiyle meydana geliyor. Üzerinde bir de eriyen kaşar peyniri oldu mu dokunmayın lezzetin keyfine. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Üç tane domatesim var. Daha bol domatesli de yapabilirsiniz. Ben hiç herhangi bir salça koymuyorum. Normalde çok miktarda büyük tencerelerle yapınca içerisine salça ilave etmek gerekiyor. Çünkü o takdirde bolca su eklemek gerekir ve dolayısıyla rengi çok zayıf olur. Ondan dolayı ihtiyaç olabilir. Ama bizimki az miktarda 500 gramdan. 500 gramla hem de aynı zamanda kaç kişi doyabileceğini de göreceğiz. Kaç kişilik çıkacak. Evet, şimdi soğanlardan sonra biberler geliyor. Tencereye ilave ediyorum. Et sotedeki et, soğan, sarımsak, biber ilave ediliyor şimdi. İnce doğranmış. Acı sevenler acı biber doğrayabilirler. Kısmetimize, biz de bilmiyoruz nasıl çıkacağını. Yerken sofrada belli olacak. Acı mı, tatlı mı? Oh oh oh. Maşallah bayağı da bir güzel artırımlı oldu. Sırada domateslerim var. Şimdi yemek yaparken sıralama da çok önemlidir. Bir yandan zamanı da iyi değerlendirebilmek için. Önce ne yaptık? Etle başladık. Sonra sırasıyla soğan, sarımsak geldi. Kavrulma işlemi devam ediyor. Aynı zamanda biz de ne yapıyoruz? Diğer sıradaki sebzelerimizi doğramaya devam ettik. Biber, sırasıyla şimdi domates, ince doğramış domates ekleyeceğim. Arada bir karıştırıyorum. Tenceremizden gerçekten çok güzel kokular geliyor. Üç tane ince kıyım domates doğradım. Evet sevgili takipçilerim, değerli seyircilerim. Şimdi soğan, biber, et hepsi tencerenin içerisinde. Sırada domatesimiz var. Suyu ile birlikte domatesi ekliyorum tencerenin içerisine. Maşallah. Bir tencere yemek oldu Allah'ın izniyle. Hem de doyurucu. Yanına güzel bir pilav ne de güzel gider.
Tuzunu ilave ediyorum. Şu ince doğrandığı için çabuk pişecek. Kalın et olursa pişme süresi uzun olur. O zaman tuzunu daha sonraki zamanlarda eklemek gerekir. Burası oldukça ince doğranmış bir et olduğundan pişme süresi yaklaşık olarak 20-25 dakikada servise hazır hale gelmiş olacak. Evde doğramayıp da kasaptan alırken olabildiğince ince doğratın. İnce doğranmış olduğunda süreden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şimdi buraya birazcık su ilave edeceğim. Domates, biber, soğan hepsi güzelce kavruldular. Biraz su yardımıyla o 20-25 dakikalık sürede hiç su vermezsek o zaman çok kısık ateşte böyle mum ışığı gibi ağırdan pişirmemiz gerekir. Şimdi biz çok değil, bir bardak kadar bir su ekliyorum. Suyunu ekledim. Bir kez daha karıştıracağım. Toz biberini daha henüz koymadım. Ocaktan almak üzereyken toz biber, kekik, karabiber, Allah ne verdiyse sevdiğimiz baharatlardan koyacağız. Sonra da servis esnasında rendelenmiş kaşar peyniriyle buluşuyor. Kaşar peyniri üzerinde eriyor. Nefis bir et sote ediyoruz. Et sotemizin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. 20 ila 25 dakika arasında. Et sotemiz hemen hemen neredeyse pişmek üzere. Kapağını açıyorum. Oo, güzel kokular geldi. Lezzet müthiş. Şimdi toz kırmızı biber ekliyorum. Hiç salça koymadık. Bir tatlı kaşığı kadar ne ilave ettim? Toz kırmızı biber ilave ettim içerisine. Sonuna doğru. Şimdi et sote çoban kavurma gibi olmayan sotenin özelliği biraz hafif sulu ama sulu derken kıvamlı bir sosa dönüşmüş olmalı. Çok da sulu olmayacak, susuz da olmayacak. Kuru olmamalı özellikle. Toz biberini de karıştırdım. Güzel. Toz biberini ekledikten sonra ortalama bir 5 dakika kadar pişiriyoruz. Sonrasında hemen servis kabını alıp orada değirmen karabiber, kekik, acı sevenler pul biber ama sonunda finalde bir kaşar peyniri mutlaka olmalı. Eriyen bir kaşar olacak. Evet, et sotemiz güzel olmuş. Tam böyle sosu da kıvamlaşmış. Böyle ekmek banmalık, böyle ban ye güzel bir kıvamda et sote ortaya çıkmış oldu. Bol sebzeli etiyle birlikte hem de bereketli oldu Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi buradan sonra hemen servis kabımın içerisine almak istiyorum. Bunu bu kaşıkla alamam çünkü. Şöyle diğer kaşıklardan bir tane alayım. Evet. Servis ve sunum çok önemli. Çünkü tencereyle servise getirmemiz mümkün değil. Ama servis edeceğimiz bir tabak ya da bir kap tercih edip onunla servis ediyoruz. Sosu tam ekmek banmalık olmuş. Biberler de biraz galiba acı. Hafiften nefesimi yakmaya başladı. İştah açıcıdır. İyi olur. Acı olması iyidir. Tamam. Evet, şimdi önce bir değirmenden karabiber kırıyorum. Burası tamam. Sonra taze kekik alıyorum. Taze kekiği kaşarın üstüne ilave edeyim ki renk uyumu da güzel olsun. Allah Allah, yenilmez mi? Taze ekmekle birlikte sosuna ban ye usulünde oldu. Evet, taze kekik. Yoksa kuru kekik de olur. Evet, kekiği de ilave ettik. Şimdi kaşar peyninin erimesi lazım. Kapağını bir kapatıyorum. 2 dakika bekletiyorum kaşarın erimesi için.
2 dakika kapağı kapalı bir şekilde beklettim ki kaşarı erisin diye. Açıyoruz. Oo, kaşar peyniri hafiften süzülüyor sıcaklığıyla birlikte. Efendim Oktay Usta'dan bugün sizlere kolay, pratik ve lezzetli bir et sote tarifi geldi. Tariflerimiz, videolarımız devam edecek. Abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.